İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar, 2024 yılı burç yorumlarına hoş geldiniz efendim. Evet, Şubat ayındayız ve bu yorumlar aslında Mart ayından itibaren size neler getireceği hakkında bilgi verecek ve yılın sonuna kadar. Evet, 2024 yılının en şanslı burçlarından ikincisisiniz. Ne zamandan sonra? 26 Mayıs'tan sonra. Evet, bizim şans gezegenimiz 12,5 yılda bir döner dolaşır aynı yere gelen gezegenimiz tam o tarihte burcunuza geçiyor. İkizler Burcu'na geçiyor. Bu ne demek? Önümüzdeki bir yıl yani 2025 Haziran'a kadar da burcunuzda seyahat edecek. Bu hayatınızdaki tüm konuları, tüm kavramları oldukça kolaylaştıran, hayatınızın akışını daha sağlıklı, daha fırsatlara açık ve daha iyimser geçirmenize yardımcı olacak ve yaşamınızda sizin için belki de hep hayalini kurduğunuz birçok konuya da ya da duruma da erişmenize çok daha faydalı ve kolaylıkla ilerlemenizi sağlayacak. Yani bu bir şanstır. Mesela diyelim ki Mayıs'ın hemen ilk günlerinde doğdunuz. Jüpiter güneşinizle kavuşacak. Özellikle ilk günlerinde doğduysanız daha çok Mayıs ayında etki alırsınız. İşte ikinci döneminde mesela Haziran ayında doğduysanız yine böyle 10 dereceler etki alır. Yani yılın sonuna kadar hangi tarihte doğmuş olursanız olun bir ikizler olarak yıl boyunca ve 2025'in bu arada yine söylüyorum Mayıs ayına kadar şanslı ilerleyeceksiniz. Evet, buradan Jüpiter geçerse ne olur? Evlilik verir genellikle. Ve hayatında hayalini kurduğu her konuya kolaylıkla erişim sağlamasını sağlar. Mesleki anlamda çok önemli güzel başarılar getirir. Aynı zamanda şans ve fırsatlar anlamında çok önemlidir. Yalnız şurada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Mesela Jüpiter ikizler burcuna geçtikten itibaren sizin için aslında yıl sonuna kadar olan süreci söyleyeceğim. Bir hazırlık dönemi olarak düşünün. Çünkü geçer geçmez wow olmayabilir. Çünkü Jüpiter'in ilk geçtiği zamanlar evet fırsatları getirir, önünüze koyar. Ciddi bir koruma da sağlar bu arada. Ama orada yıl bazında yılın sonuna kadar retro yapacağını düşünürsek eğer bu retrolar sayesinde kişi hayatındaki bazı konuları ya da zorlukları işte sınavları ki sınavlar da var bahsedeceğim biraz sonra onları düzenler ama şunu söylemek istiyorum. Ne kadar zor şartlarda olursan ol, ne kadar ağır sağlık sorunları yaşarsan yaşa, ne kadar zor bir diyelim ki ilişkin var ya da evliliğin var ya da memnun olmadığın bir hayatın içindesin veya bir toplum içindesin neyse bunlar adına hep bir koruma altında olacağınızı unutmayın. Jüpiter eğer bir kişinin burcundaysa artık o evren tarafından korunan bir kişi olarak, seçilmiş kişi olarak düşünebilirsiniz. Evet, böyle bir güzelliği vardır. Umarım size gani gani güzel fırsatlar getirir. Evet efendim bir diğer önemli konumuz ve bizim yıllık yorumlarımızda en önem verdiğimiz translerden bir tanesi Satürn transiti ve Satürn geçen seneden beri aslında Balık burcunda ve İkizler burcunun kariyer evlerinden geçiyor. Şimdi şöyle özetlemek istiyorum. Satürn belli derece ağır bir gezegen, ağır bir transit olduğu için belli derecelere kadar ilerler. Mesela siz İkizler burcunun ilk günlerinde doğmuş bir eğer ikizlerseniz Satürn o zorlu sınavlarla yüzleşmeniz gereken kısmını zaten şu an almış olmalısınız. Çünkü 2023 yılında da Satürn güneşinize kare yapmış oldu. İşte sağlıkla sınanmışsındır, mesleki anlamda sınanmışsındır. En çok sağlıkla ilgili genellikle verebiliyor bunları. Şimdi biraz daha mesleki anlamda özellikle ilk günlerinde ya da ilk haftasında doğanlar için belki biraz daha rahat süreç olacak ama diğer yandan mesela mesleki anlamda önemli sorumluluklar getirecektir. Bu sorumluluklar nasıl olur? Kişi yaptığı işte ciddi sınavlarla karşılaşır ki yıl sonuna kadar Satürn burada ilerleyecek. Dolayısıyla ikizlerin çok çalışması gereken bir yıl olduğunu söylemeliyim. Şimdi şöyle bakın Jüpiter bir yandan bir rahatlık, bir esneklik, bir konfor veriyor. Çünkü Jüpiter'in öyle bir etkisi var. Diğer yandan Satürn oradan diyor ki hayır esnemeyeceksin, hayır çok fazla kendini salmayacaksın, çalışmaya disiplinli, kontrollü bir şekilde ilerleyeceksin. Evet gerçekten zordur. Satürn'ün kariyer evinden geçiyor demesi bunlar ama şöyle söyleyeyim size doğum tarihleriyle bu ilgilidir mesela. İşte bir 30-20 yaşta farklı etki verir. İşte 30-40 yaşlarında farklı etki verir. İşte 50'li 60'lı yaşlarda farklı etkiler verir. Eğer
Doğum tarihiniz burada mesela daha işte bu ilk saydığım mesela ilk derecelerde ise sorumluluk aldırır. Ne yapar? Yeni bir görev, yeni bir sorumluluk, kariyerle ilgili bir statüyle ilgili durum getirir. Ailevi konuları çok öne çıkarır. Ya da böyle ikinci, üçüncü evre yaş evresinde olan bir ikizlerseniz gerçekten emeklerinizin karşılığını verebilir. Çok önemli ailevi konularda, işle ilgili konularda yeni oluşumlar getirebilir. Dediğim gibi bu sınavlara alışıksanız, eğer belli bir tecrübeye erişmişseniz eğer, gerçi bu yaşla da ölçülmüyor aslında tecrübe biliyorum. Kişinin olgunluğuyla çok alakalı, hayattan çıkardıklarıyla çok alakalı. Yani yıl boyunca Satürn'ün buradan geçerken Jüpiter'le kare yapacağını da unutmayalım. Daha çok yıl sonunda bu olacak ama yılın sonlarına doğru. Burada önemli bazı özgüvenle ilgili kırılmalar da getirebilir. Ama burada asla pes etmeyeceğiz. Önünüzü açacak o kadar çok fırsat olacak ki zaten siz bunu yaşarken görecek ve hissedeceksiniz. Evet, tabii ki diğer önemli konu efendim bizim yıl içinde bizi en çok odağımızı belirleyen konu tutulmalar. Şimdi tutulmalar bu sene nerede? Terazide ve Koç aksında. Dolayısıyla tutulmalar bu arada ikizleri çok destekliyor bu yıl. Yani zorlu etkiler vermiyor açıkçası, öyle söyleyebiliriz. Şimdi en çok aşk, ilişki konusunda önemli etkileri siz olacaksınız. Çünkü mesela 25 Mart'ta bir 25 derecede bu arada Terazi burcunda ay tutulması yaşayacağız ve bu sizin evet ilişkiler evinizde, çocuklar evinizde, finansla ilgili konularda, yaratıcılıkla, girişimlerle ilgili alanınızda doğacak ve bu dolunay ay tutulması ve dolunay genellikle sonlanma, tamamlanma, bir şeyi üzerinde işte konuşulmuş, çalışılmış herhangi bir konuda mesela bir sonuca ermeyi işaret eder. Dolayısıyla 25 Mart ister bir ilişkiniz olsun, ister bir bebek de getirebilir. Çocuk haberleri de getirir bu arada ikizlere. Finansal konularla ilgili konularda kendinizi geliştirmek, mesela yetenekleri burada çok önemlidir aslında, arttıran bir dönemdir. Böyle gelişecek. 8 Nisan'da ise 19 derece Koç burcunda bir güneş tutulmamız var. Bakın Koç burcundaki düğümler, Koç ve Terazi burcundaki düğümler ikizlere inanılmaz destek sağlıyor. Yani yıl bazında o kadar çok şey birbirine destekliyor ki ya gerçekten ikizleri parlatacak. Çünkü hem tutulmalardan destek alıyorsunuz, Jüpiter burcunuza geliyor, destek alıyorsunuz. Satürn'ün buradan MC noktanızdan geçiyor olması, evet zorlukları, sınavları yapıyorum olmuyor gibi, hani böyle bazen koşarsın ama ağır çekim sanki hiç yol alamıyormuşsun gibi gelir ya, Satürn bunu da yapabilir. Fakat diğer yandan baktığımda sizin hayatınızdaki oluşumları bir yere, taşları yerli yerine oturtmak için o kadar çok destek var ki gökyüzünden, gerçekten bu yıl seçilmiş ikinci burç olduğunuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, 8 Nisan'a geri dönüyorum. Yeni çevreler ediniyorsunuz, yeni topluluklar. Sosyal çevreniz çok genişliyor. Bu tutulma sosyal çevreniz adına gerçekten fırsatlar getirecektir. Yurt dışı kapılarını da açıyor. Uluslararası kapıları açıyor. Eğitim, öğrenim, akademik konular. Evet, bu yıl yine, çünkü neden? Plüto artık Kova burcuna geçti. Şimdi bakın, derece olarak haritaların durumu çok önemli. Ben genel konuşuyorum ama İkizler burcu için yaşam alanlarını başka bir yere taşıma potansiyelleri doğacak bu. İşte yurt dışına yerleşmek, başka bir şehre gitmek, ticaretle ilgilenmek, mesleki anlamda çalışabilir bazıları için. Akademik kariyer için çalışır. E, Yabancı dille ilgili konularda çalışır. Çalışır da çalışır. Gerçekten Plüto burada 20 yıl gezinecek çünkü. Ben diyorum ki birçok ikizler aslında bu anlamda kendilerini çok geliştirecekler. Gelişim için de çok inanılmaz güzel, faydalıdır. Plüton'un desteğini de alıyorsunuz. Bakın o kadar çok destek var ki, demin saydıklarım için şimdi bir de Plüto'yu ekliyoruz. Tabii Plüto hava elementi bir burçta. Sizin hayatınızın gerçekten yıkılmayacak şekilde böyle güzel inşa etmeniz için büyük destekler veriyor sevgili ikizler. Evet, devam ettiğimizde efendim bu yılın en önemli tarihi sizin için evet Haziran ayı olacak. Ne zaman? 6 Haziran. Bu yılın en önemli tarihi. Şimdiden doğum gününüz de kutlu olsun. 6 Haziran'da sizin burcunuzda bir yeni ay doğar.
Bu yeni ayda da hayatınızın kapılarını şöyle aralarsınız. Jüpiter de İkizler Burcu'na geçmiş olacak. 6 Haziran'da sizin için çok 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 önemli girişimler, hayati kararlar, işte mesleki anlamda ilişkiler, mesela ilişki de başlatır bu dönemdeki durum. Bu anlamda çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi yılın sonunda yine 2 tutulmamız var. Biri 18 Eylül'de Balık burcunda bir ay tutulmamız var ve Balık burcundaki ay tutulması İkizler Burcu için çok çok önemli. Kariyer evinizde bir tutulma yaşayacaksınız. Derece olarak etki alıyorsanız ve Balık burcunda yerleşimleriniz varsa bu sizin için daha önemli olabilir. Bakın hayatınızda önemli bir şeyi tamamlayabilirsiniz. Sonlandırabilirsiniz. Mesela uzun yıllar çalışmış bir ikizler olabilirsiniz. Emekliye ayrılmak isteyebilirsiniz artık. Veya uzun yıllardır emeklisiniz, çalışmıyorsunuz ama yeni bir iş hayatına girebilirsiniz. Ev, yerleşim yeri, ebeveynler. Bu anlamda onlarla ilgili konular da çalışacaktır. Ve diğer yandan gerçekten hayatındaki mesleki anlamda çok önemli gelişmeler İkizler Burçları bu 18 Eylül'deki Balık Burcu'ndaki tutulmadan bence çok etki alacaksınız. Tabii Balık Burcu tutulması sizi biraz satürnyen bir etkisi olacak çünkü Satürn var orada zorlarken, ama diğer yandan maddi anlamda bence çok faydasını göreceksiniz. Şimdi diğer önemli ve bu yılın son tutulması 2 Ekim'de olacak. O da Terazi burcunda. İşte benden bir aşk bekleyen, şu anda bir aşk haberi bekleyen, ilişki bekleyen, çocuk haberi bekleyen, efendim ben hobilerimi sanatsal mesela enerjiler de çok çalışacak. Çok estetik enerjiler de ikizler için devrede. 2 Ekim'deki tutulmayla buralar çalışıyor. Bazı ikizler gerçekten taşınmalar yaşayacaklar. Bu anlamda parasal konular çok önemli olacak. Eğer yatırımlarla, borsayla vesaire ilgileniyorsanız bu yıl bazında da burası çok önemli olacak. Ama 2 Ekim biraz zor bir tutulma. Orada tabii dikkat etmemiz gerekiyor. Efendim önemli sizi çok etkilemese de önemli bir şey daha var. Belki yükseleniz ikizler, siz bir boğa olabilirsiniz mesela. Nisan ayı çok önemli. Nisan ayında bir Uranüs-Jüpiter kavuşumu yaşayacağız. Ani aydınlanmalar getirir sizin için. Farkındalıklar getirir. Jüpiter Boğa burcunda 26 Mayıs'a kadar hala 12. evinizde işten gelen, bakın, emeklerinizin karşılığını alma konusunda ciddi bir finans krizi yaşamışsınızdır. Bir hukuki süreciniz vardır. Eskiden beri ödenmemiş bir borç bilmem ne falan. Bunları kapatabilirsiniz mesela. Bu da önemli fırsatlar. Yani Nisan ayı sürprizli bir ay zaten. Ama şunu söylemek istiyorum. Nisan ayının ilk 15 günü çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü şu anda biliyorsunuz Satürn Balık burcunda ve Mars da Balık burcunda olacak ve sizin kariyer evinizden geçiyor olacak. O yüzden Nisan ayında bir takım ikizler biraz dikkat etsinler. Özellikle 10 Nisan civarı böyle ani dürtüsel kararlar alıp da böyle harekete geçmeyin lütfen. Biraz da dikkatli olun aynı zamanda. Mesleki anlamda birazcık zorlanabileceğiniz bir dönem olabilir efendim. Son olarak şunu da hatırlatmak istiyorum. Yıl bazında evet en çok kariyerde burada önemli konular olacak. Sosyal çevreniz inanılmaz derecede gündeminizde. Tanınırlık, parlamak, göz önünde olmak, öne çıkmak. Arka plan enerjileri çalışacak ve yılın sonuna doğru Eylül'den sonra, aslında 7 Aralık desek daha iyi olacak. Artık Mars orada yavaş yavaş yavaşlamaya başlıyor. Ve Mars Yengeç Burcu'nda retro yapmaya başlar. 7 Aralık'ta Mart ayına kadar sürecek bir Mars retromuz var Yengeç Burcu'nda. Ve yıl sonunda ikizler burçları paralarına dikkat etsinler. Finansal konulara çok dikkat etsinler. Mars retrosu tam 4 ay boyunca para hanelerinde olacak. O yüzden burada şimdiden de uyarmak istiyorum. Parasal konular burada hakikaten çok ciddi şekilde sınavlardan geçebilirsiniz. Harcamalarınıza bilhassa da özellikle yıl sonunda, yıl içinde belki yaptıklarınız bir şeylere güvendiniz ama yıl sonunda bu Mars retrosu bazı işleri bozabilir. Zor bir dönem bizi bekliyor. Hepimiz için söylüyorum bunu. Evet, ama yıl bazında çok şanslısınız. Çok da ciddi bir şey yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama Jüpiter'in şöyle bir şeyi vardır. Özgüveni yükseltir. Çok büyük adımlar attırır. Büyük riskler aldırır. O yüzden bunu da kontrollü
kullanmak gerekiyor efendim. Mutlu bir sene diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.